Temmuz 1518 yılında Strasbourg'da yaşanan dans salgını, tarih boyunca bilinen en ilginç ve anlaşılması zor kitlesel olaylardan biridir. Neredeyse 400 kişinin günlerce durmaksızın dans ettiği, kimilerinin bitkin düşerek veya kalp krizinden öldüğü bu salgın, bir yüzyılın toplumsal, dini ve psikolojik zorluklarının benzersiz bir yansıması olarak kabul edilir. Olayın ardındaki nedenler hala bir gizem olarak kalsa da, dans salgını üzerine birçok teori geliştirilmiştir. Bu videoda dans salgınının nasıl başladığını, yayılma sürecini, tarihsel arka planını ve olası nedenlerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. ...16. yüzyılın başlarında Strasbourg, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biriydi. Ticaret yollarının kesişiminde bulunan bu şehir, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş bir merkezdi. Ancak bu refah, halkın büyük bir kısmı için aynı anlama gelmiyordu. Toplumsal hiyerarşi, fakirlik ve zenginlik arasındaki uçurumun derin olduğu bir yapıya sahipti. Bunun yanı sıra, kıtlıklar, salgın hastalıklar ve siyasi belirsizlikler şehri sürekli olarak sarsıyordu. 1518 yılı özellikle zor bir dönemdi. Şehir halkı, tarım ürünlerindeki verimsizlikten dolayı büyük bir kıtlıkla karşı karşıyaydı. Bu kıtlık sadece açlık getirmemiş, aynı zamanda yaygın bir toplumsal huzursuzluğa da neden olmuştu. Salgın hastalıklar, özellikle veba, toplumun üzerinde büyük bir psikolojik yük yaratıyordu. Ayrıca, bu dönemde Avrupa'da mistisizm ve dini inançlar halkın gündelik yaşamını şekillendiriyor ve birçok olay doğaüstü nedenlerle açıklanmaya çalışılıyordu. Her şey Temmuz 1518'de başladı. Trofe adında bir kadın, Strasbourg'un dar sokaklarında durmaksızın dans etmeye başladı. İlk başta insanlar bunun geçici bir çılgınlık ya da şakadan ibaret olduğunu düşündüler. Ancak Trofe durmadı. Günler boyunca dans etmeye devam etti ve kısa süre sonra ona başka insanlar da katıldı. İlk bir hafta içinde 30 kişi aynı şekilde kontrolsüzce dans eder hale geldi. Ağustos ayına gelindiğinde ise bu sayı 400'e ulaştı. Yetkililer ve şehir halkı başlangıçta bu durumu dinsel bir fenomen olarak değerlendirdiler. Orta Çağ'da benzer olaylar kaydedilmişti ve halk bu tür dans çılgınlıklarını genellikle dini veya mistik nedenlerle ilişkilendiriyordu. İnsanların Aziz Vitus'un lanetine uğradığına inanılıyordu. Aziz Vitus, özellikle bu tür garip dans ve çırpınma nöbetlerine sahip olanların koruyucu aziz olarak kabul ediliyordu. Salgının kökeni de bu mistik inançlara dayandırıldı. Salgın hızla yayıldıkça Strasbourg yetkilileri olaya müdahale etmeye karar verdiler, ancak aldıkları tedbirler beklenmedik bir şekilde durumu daha da kötüleştirdi. Dönemin doktorları, bu kitlesel dansın aşırı ısınmış bir kanın sonucunda ortaya çıktığını düşündüler. İronik bir şekilde, doktorlar dansçıların kanını soğutmak için onlara daha fazla dans etmelerini tavsiye etti. Şehirde özel dans sahneleri kuruldu ve müzisyenler eşliğinde daha fazla insan dans etmeye teşvik edildi. Fakat bu uygulama sadece salgını büyüttü ve daha fazla insanın katılmasıyla trajik ölümler hız kazandı. Dans edenler arasında bitkinlik, felç ve kalp krizinden ölenler olduğu bildirildi. İnsanlar bazen günlerce, hatta haftalarca durmadan dans ediyor, yorgunluktan yere yığıldıklarında ise yeniden kalkıp dans etmeye devam ediyorlardı. Birçok kaynağa göre, bazı dansçılar aşırı hareket ve bitkinlikten hayatlarını kaybetti. Haftalar süren dans salgını, sonunda yerel din adamlarının ve şehrin yöneticilerinin müdahalesiyle sona erdi. Yetkililer, bu durumu dini bir kriz olarak görmeye başlamış ve dans edenlerin Aziz Vitus'un gazabına uğradığını varsayarak, onları tövbe etmeleri için birçok dansçıyı, kiliseye götürülüp dualarla kutsandıktan sonra iyileşmiş gibi göründü ve salgın yavaş yavaş sona erdi. Strasbourg dans salgınının kökenine dair birçok teori ileri sürülmüştür. Birçok araştırmacı, Strasbourg dans salgınının bir tür kitle psikojenik hastalık yani kitle histerisi olduğunu öne sürmüştür. Kitle histerisi, bir grup insanın, genellikle stresli veya travmatik durumların ardından, ortak bir psikolojik ya da fiziksel tepki göstermesi anlamına gelir. Strasbourg halkı, kıtlıklar,
salgın hastalıklar ve savaşlar nedeniyle büyük bir psikolojik baskı altındaydı. Bu tür kitlesel travmatik durumlar, bireylerin kontrolsüz hareketler yapmasına ve bilinç dışı bir şekilde topluluk davranışlarına katılmasına yol açabilir. Bu teoriye göre dans salgını toplumsal stresin bir dışavurumu olarak değerlendirilebilir. Orta Çağ'da mistisizm ve dinin insanların günlük yaşamında büyük bir yer tuttuğu göz önüne alındığında, bu tür bir kitle histerisinin dini inançlarla daha da tetiklenmiş olabileceği düşünülebilir. Bir diğer popüler teori ise dans edenlerin çavdardan yapılan ekmeklerde bulunan ergot mantarıyla zehirlendiği yönündedir. Ergot, halüsinojenik etkileri olan bir mantardır. Orta çağlarda tarım ürünlerine bulaşarak insanlarda halüsinasyonlara, kas kasılmalarına ve kontrolsüz hareketlere neden olabiliyordu. Bu teori, dans salgınının fiziksel semptomlarını açıklamada güçlü bir temel sunmaktadır. Dans edenlerin istemsizce ve uzun süreli hareketlerde bulunması, ergot zehirlenmesinin etkilerinden biri olabilir. Ancak bu teori her ne kadar mantıklı görünse de, zehirlenmenin neden sadece dans biçiminde tezahür ettiğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Strasbourg dans salgını, Avrupa'da yaşanan tek benzer olay değildir. 14 ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde, farklı büyüklüklerde dans salgınları rapor edilmiştir. Ancak Strasbourg vakası, katılımın büyüklüğü ve etkisi açısından en geniş kapsamlı olanıdır. Bugün hala Strasbourg dans salgını, tarihçiler ve bilim insanları için çözülmemiş bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir. Olayın ardındaki nedenler tam olarak bilinmese de, bu tuhaf fenomen, tarihteki diğer kitlesel psikolojik ve sosyal olaylar gibi, toplumsal stresin bireyler üzerindeki etkilerini anlamada bize önemli ipuçları sunmaktadır. Strasbourg dans salgını, tarihin en garip olaylarından biridir. İnsanların günlerce durmaksızın dans etmelerine neden olan bu salgının ardındaki sır perdesi hala tam olarak aralanmış değil. Kitle histerisi, ergot zehirlenmesi ya da dini inançlar bu olayın olası sebepleri arasında yer alsa da, kesin bir sonuca ulaşmak zordur. Ancak bir şey kesin, bu olay, Orta Çağ Avrupa'sındaki insanların toplumsal ve psikolojik yüklerle nasıl başa çıktıklarına dair derin bir iz bırakmıştır.